Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Pazardan aldığım siyah zeytinlerden çuvalda bastırma yöntemiyle zeytin tarifimi paylaşacağım. Burada 5 kilo zeytin var. Bunların içerisinden önce çöplerini alacağım. Ezik çürük olanlarını ayıklayacağım. Ben çok güzel zeytin bulamadım. Siz alırsanız şöyle daha siyah olanlarını tercih edin. Benim zeytinlerimde şöyle mor olanları da var. Ama tatlandığı zaman bunların da lezzetleri gerçekten çok güzel oluyor. İçlerinde ölü yapraklar var. Onları da temizleyeceğim. Bütün zeytinlerimi temizledikten sonra üzerlerindeki tozları, varsa ilaç kalıntıları gitsin diye de en az bir 3-4 su bol suda yıkayacağım. Ondan sonra da sularının süzülmesi için kurumaya bırakacağım. Benim şişede salamura zeytin tarifimde var. O da çok güzel bir tarif. Onu da on binler izledi. Bu zeytinin de yemesi ve lezzeti bambaşka oluyor. Bir tarifte bundan koymak istedim. Bu tarif yıllar önceden beri bilinen bir tarif. Çok eski tariflerden. Bunun yemesi de çok güzel olur. Tatlandıktan sonra hurma gibi zeytinler olur. Şişedeki zeytinlerden daha hızlı tatlanır. Bu yöntemle içlerinde olgunlaşmaya yüz tutmuş olanlar var. Onları da hep ayırıyorum. Zeytinimizin tadını bozabilir. Küf kokusu, acılık da verebilir. Zeytinlerimi bol suda en az 3-4 su yıkayacağım. Çuvalda bastırma yöntemiyle çok güzel bir sele zeytini oluyor. Yıkadığımız zaman zeytinlerimizin üzerindeki bütün tozları gidiyor. Daha pırıl pırıl zeytinlerimiz oluyor. Kendi ağacınızdan toplarsanız, ilaç da vermediyseniz yıkamadan da yapabilirsiniz. 3-4 su yıkadığım zeytinlerimi suları süzdükten sonra sofra bezinin üzerine alıyorum. Suyu gidinceye kadar burada kurutacağım. Eğer bu işlemi akşamdan yaparsak işimiz daha kolay olacaktır. Şimdi bunları kurumaya bıraktım. Kuruyan zeytinlerimi leğenime alıyorum. Üzerlerinde hiç su kalmayacak derecede kurudular. Elimde şöyle bir torba var. Bu un çuvalı olabilir, şeker çuvalı olabilir, bir bez torba da olabilir. Burada iri salamura tuzum var. Bundan bir miktar çuvalımın altına bolca sepiyorum. Üzerine zeytinlerimi ilave ediyorum. Şimdi tuzumdan bir miktar daha sepiyorum. Bir kat tuz, bir kat zeytin olarak bütün zeytinlerimi böyle dolduracağım. Buna 500 gram kadar tuz rahatlıkla yetecek. Zaten zeytinimiz tatlandığı zaman tuzun hepsini de almıyor, dibinde kalıyor. Çuvalımın ağzını sıkıca bağlayacağım. Kevgirin üzerine torbamı koyuyorum. Üzerine 5 kiloluk bir su şişesi de koyabiliriz. Balkonumda altına domates kasası koyarak, üzerine de çuvalımı koyarak, üstüne de ister 5 kiloluk su şişesi olur, ister şöyle bir taş parçası da olur, tuğla parçası da olur, birket parçası da olur. Her gün bu çuvalı hareket ettirerek acı sularının gitmesini sağlayabiliriz. Ve zeytinimizi de böylece tatlanma aşamasına bırakıyoruz.
Arkadaşlar zeytinimi kuralı bugün tam bir hafta oldu. Ben bunu her gün devamlı üzerinden ağırlığını alıyorum. Zeytinimden su da akmaya başladı. Çuvalımı devamlı hareket ettiriyorum ve tuzların bütün zeytinlerime ulaşmasını sağlıyorum. Çuvalımın ağzını açıp son halini size göstermek istiyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar, çok güzel. Bütün tuzlarını da içlerine almışlar. Çok eskilerden siyah yağlı zeytinler bastırma yöntemiyle çuvallarda, kövelerde yapılırdı. Şimdi 5 kiloluk damacanalar çıkalı daha çok şişelere yapılıyor. Bu zeytinin lezzeti acı suyunu dışarıya ata ata tatlandığı için bambaşka oluyor. Mutlaka bu tarifimi de denemenizi çok isterim. Şimdi bunun ağzını bağlayacağım. Şişemi koyacağım. Her gün zeytin çuvalımı alt üst ederek karıştırmaya devam edeceğim. Siyah bastırma zeytinimi kuralı bir ay kadar bir süre oldu. Gerçekten çok güzel. Hurma gibi zeytin olmuşlar. Artık tatlanmayan zeytin de içerisinde kalmamış. Şöyle birkaç tane, hani toplasam 10 tane bile çıkmaz. Zeytinimin hiç suyu da kalmadığı için bu içlerinde çok tatlanmayan olanları seçeceğim. Ondan sonra da kurma işlemine geçeceğim. Zeytinimi leğene boşaltıyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz içinde hala tuzları var, erimemiş. Arkadaşlar o kadar güzel olmuş ki hurma gibi zeytinler. Bu çok güzel, ideal bir kuruluk. Bu tuzların gitmesi için zeytinimi bol suda yıkayacağım. Yıkanmış zeytinlerimi leğenime alıyorum. Bütün suları süzülsün diye bol suda birkaç defa yıkadığım zeytinlerimi sularının süzülmesi için kevgire alıyorum. Şöyle bir tepsim var. Zeytinim çabuk kuruması için üzerine bir sofra bezi örtüyorum. Zeytinlerimi tepsimin üzerine alıyorum. Balkonunuzda güneş varsa çok kısa zamanda kuruyacaktır. Evin içerisinde kalorifere yakın bir bölgede de 1-2 günde iyi kurutmam lazım. Eğer üzerlerinde su kalırsa şu sap kısımlarından küflenme oluşur. Onun için yıkadıktan sonra zeytinimizi çok iyi bir şekilde kurutmamız gerekiyor. Zeytinimizi yıkamadan da kurabiliriz. Tuzlarından arındırdıktan sonra bidonumuza koyarak ve üzerine de bir çay bardağı kadar yağ gezdirerek iyi yağı da zeytinlerimize yedirerek de kurabiliriz. Bozulmadan kalırlar. Sadece yiyeceğimiz zaman tuzlarından arındırmak için yıkayarak ve tekrar yağlayıp ve üzerine limon sıkarak da tüketebiliriz. İçinde hala bir olgunlaşmamış birkaç tane zeytin görüyorum. Bunları da ayrıca küçük bir kavanozun içerisine dilerek de koyabilirim. Aklıma geldikçe ara ara devamlı böyle karıştırarak üzerlerindeki bütün sularının bitmesi için kurumaya bırakıyorum. Arkadaşlar zeytinimin tadına da baktım. Gerçekten çok güzel. Hiç acılık da kalmamış ve aynı zamanda da tuzlu değil. Diyet zeytini gibi yapılabilecek bir zeytin tarifi. Mutlaka bu tarifimi de denemenizi tavsiye ederim. Hala tatlanmamış olan mor zeytinlerim var. Bunları da ayırdım. Bunlar da yerken insanın ağzına gelir ve acı olur.
Bunları da şöyle bir pet şişem var. Bu şişeme koyacağım. Zeytinlerim zaten tuzlu. Tekrar tuz koymama gerek yok. Bu zeytinlerim de şişede kendi kendine salamura olacaklar ve tatlanacaklar. Sonuna kadar tatlanmasını beklersem bu zeytinim çok kuruyacak. Çok kuru zeytin de güzel olmaz. Onun için 25 gün 1 ay aralığında beklemesi idealdir. Şimdi üzerine dibindeki tuzlardan koyuyorum. Tatlanmamış olan zeytinimi de bu halde tatlanmaya bırakıyorum. 1 çay bardağı kadar zeytinyağı ve çiçek yağı karışımım var. Bu içerisine ilave ediyorum. Yağın bütün zeytinlerime gelmesi için karıştıracağım. Şimdi bunu kavanozlarıma dolduruyorum. Çok fazla tuzlu da değil. Bu zeytinler dilme zeytinler kadar çok fazla tuz çekmiyorlar. Kaşıkla da sıkıştırarak koyabiliriz. O zaman daha fazla zeytin aldırırız ve daha fazla da hava boşluğu oluşmamış olur. Bütün zeytinlerimi kavanozlarıma dolduracağım. Şöyle sallayarak da yerleştirebiliriz. Zeytinlerimiz böyle de çok güzel yerleşir. Bu kavanozumun üzerine zeytinyağı doldurdum. Bu zeytinim dışarıda yıllarca kalsa asla bozulmaz. Zeytinyağı zeytini bozar diyorlar. Biz yıllardan beri zeytinimizin üzerine zeytinyağı koyarız. Üzerine ekmek banarak da tüketebiliriz. Çok eskilerden çocukluğumuz döneminde zeytini böyle yağdan çıkarır yerdik. Bunu da buradan söylemek istiyorum. İster çiçek yağı, ister zeytinyağı hiç fark etmez. Ama zeytinyağı koyarsak zeytinimizin lezzeti bir kat daha artar. Zeytinyağı zeytini asla bozmaz. Temiz, yıkanmış kavanoz kapağıyla kavanozlarımı kapatıyorum. Geride kalan zeytinimden de bir tabak hazırladım. Şuradan size yakından da göstermek istiyorum. İnsan bunun bir tabağını kendisi yer. Limon dilimleriyle de süsleyerek servis de yapabiliriz. Zeytininizi dışarıda saklamak istiyorsanız serin, güneş almayan ve loş bir ortamda saklamamız lazım. Çünkü zeytin güneşte bozulur arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olur ve videolarımı da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden size de kolay gelsin diliyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın, iyi günler.